8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz hocam. İç varis ve dış varis nedir? Tabii şöyle bahsedeyim. Şimdi insan anatomisinde bacağımızda iki tane sistem var. İki tane venöz sistem var. Yani venöz sistem dediğimiz toplar damar sistemi var. Bacağımızdaki kanı toplar damarlar aşağıdan kalbe götürüyor. Derindeki damarlara, derindeki toplar damarlara ki kan büyük bir yükü onlar çekiyor aslında. Buna derin damarlar deniyor. Derin toplar damarlar deniyor. Daha yüzeydeki sisteme ise yüzeyel toplar damarlar, yani yüzeyel toplar damar sistemi deniyor. Bu şekilde ayırabiliriz. Peki varis tedavisinde ameliyatsız seçeneği uygun olan hastalar nasıldır? Tabii, ne tür problemleri vardır? Şöyle bahsedeyim Fatih Hocam. Şimdi artık zaten günümüzde ameliyatı çok tercih etmiyoruz. Ameliyat dediğimiz o damarın, hasta olan damarın ki normalde varis hastalarının %90'ında yüzeyel sistem hasta. Yani biraz önce bahsettiğimiz yüzeyel toplar damar hasta. Yüzeyel damar yetmezliği oluşuyor. Orada reflü oluşuyor, kaçak oluşuyor. Ameliyatla eskiden onu çıkarıyorduk. Ciltte kesi oluyordu, kasıkta kesi oluyordu. Gene diz bölgesinde kesi olabiliyordu. Ayak topuğunda kesi olabiliyordu. Yani dikiş oluyordu. Bu hastaların en az bir gün hastanede yatması gerekiyordu. Bazen kan alıyorlardı. Kan takviyesi gerekiyordu. Ameliyathane kullanıyorduk. Bir ameliyat süresi oluyordu. Anestezi alıyordu hastalar ve o gün tabii ki taburcu olamıyorlardı ve işlerine dönemiyorlardı. Ameliyatsız dediğimiz aslında tedavi modeli artık bu klasik ameliyatın uygulanmadığı modeller. Örneğin lazer, radyofrekans, damar yapıştırma ve ultrason eşliğinde köpük tedavisi başlıcaları bu modelin. Bunlar da genellikle demeyeyim, hemen hiçbirinde dikiş olmuyor. İğne deliğinden bir kateter yardımıyla, bir cihaz yardımıyla bu hasta damarın yok edilmesi esasına dayanan yöntemler. Bunlar lazerle, radyofrekanslı ameliyathane kullanılıyor. Bazı özel işlem odaları var, onlar kullanılabiliyor. Fakat damar yapıştırma, yani siyanoakrilat embolizasyon bilimsel adıyla ya da ultrason eşliğinde köpük tedavisinde artık ameliyathane hiç kullanılmıyor. Genellikle ofis ortamında, muayenehanelerde veya işlem odasında hızlı bir şekilde varisten kurtulabiliyor hastalar bu yöntemle. Ki hastaların da belki %90'ını bu tip hasta grubu oluşturuyor dediniz. Aynen öyle. Peki hocam, yüzeyel damarlar herhalde insanların fark ettiği bu varisler, varisim var artık dedikleri damarlar oluyor değil mi? Evet, doğrudur. Peki her varis için biz doktora gitmeli miyiz? Yani onu neye göre ayırt edeceğiz? Şimdi şöyle, tabii Framingham çalışması var. Uzun yıllar yapmışlar, gözlemişler. Yaklaşık 40 yaşından sonra şöyle söyleyeyim, kadınların %35'inde görünür damarlar hayatları boyunca oluşuyor. Bu bir gerçek. Erkeklerin de neredeyse %25'inde. Tabii ki burada şikayetler önemli. Bazı insanlar sadece kozmetik şikayetleri oluyor. Sadece işte damarlarım belirginleşti veya işte yüzeyel kılcal damarlarım görünür hale geldi diyorlar. Bazılarına ağrı, yanma, kaşıntı, ayak bileğinde şişlik, yürürken ağrı, venöz claudicatio denilen özel bir ağrı var. Yürürken ağırlık hissi ayakta, baldırda dolgunluk hissi, uzun süre ayakta kaldığınızda gelen kramplar, gece krampları, mesela uzun süre çalıştınız, o gün ayaktasınız ve akşam artık yani ayaklarıma benim kara sular indi demeniz aslında bundan kaynaklanıyor. Bu şikayetler varsa tabii ki hastada yüksek olasılıkla içeride bir sıkıntı vardır. Onun da tetkikini yapıp Doppler ultrasonla değerlendirip ona göre müdahale etmek gerekir. Peki varis tedavisinde Doppler ultrasonun yeri nedir? Biraz bundan bahseder misiniz? Tabii Fatih Hocam, altın standarttır Doppler varis tedavisi için. Varis tedavisinde tanı, yani varis hastasının tanısı Doppler'le koyuluyor. Varisin zaten ana mantığı, yani varis dediğimiz olay artık o damarın, toplar damarın çalışmaması. Varisli damar, yani İngilizceden gelen bir şey, Latince'de işte varix vesaire. Bu artık o damarın çalışmaması, o toplar damarın işlevini yerine getirememesi durumudur. Bunu gözle anlamak, muayeneyle anlamanın bir yolu yok. Ancak Doppler'le değerlendirilip anlaşılabilir. Orada kaçağı görüyoruz, o damarın çalışmadığını görüyoruz ve ona zaten bütün dünya artık bu yönde, bütün dünyada bu uygulanıyor. O çalışmayan damara müdahale ediliyor ve o yok ediliyor. Hastalık böyle ortadan kaldırılıyor. Yani tanıyı Doppler'le koyuyorsunuz, tedavide de aslında kullanıyorsunuz değil mi? Tabii ki aynen öyle. Tedavide Doppler eşliğinde yapılıyor. Yeni yöntemler artık zaten bunu gerektiriyor. Doppler'le görerek o damarı yok etme esasına dayalı bütün tedavi ve tanı yöntemleri. Peki hocam, sizler tabii daha iyi biliyorsunuz, konuya hakimsiniz ama bizler ve izleyenlerim, tabii bunu yaşayan izleyenler de şu anda merak ediyorlar. Şimdi bu
biz nerelere başvuracağız? Yani doktorun tecrübesi bu konuda önemli mi? Ya da Tabii. tecrübeli olup olmadığını biz nereden anlayacağız? Neler yapmalıyız bu Tabii şöyle, süreçte? varis hastalığını kalp damar cerrahisi uzmanı tedavi eder. O bir kere hani bu kalp damar cerrahisinin konusudur. Bir toplar damar hastalığıdır, bir damar rahatsızlığıdır, bir dolaşım sorunudur. Varis, bacağınızın dolaşım sorunudur. Bu kalp damar cerrahisinin konusudur. Bir kalp damar cerrahına gitmeniz gerekir. Bu konuda yani artık da biz bir endovenöz işlemler merkezi olma yolunda gittik ve sonuna geldik ki öyle olduğumuzu düşünüyorum. Tecrübemiz bu alanda çok yüksek. Yani binlerle, 10 binlerle ifade ediliyor şu anda. Bizim yaptığımız bu yapıştırma yöntemi veya işte köpük, ultrason eşliğinde köpük tedavisi yöntemi, öyle söyleyeyim. Tecrübemiz o yönde. Yani artık biz tabii ki hani görünce uzaktan yürürken hastanın varis hastası olup olmadığını anlayabiliyoruz. Artık o kadar çok hastayı tedavi ediyorsunuz ki baktığınızda Tabii. ne olduğunu da çok iyi anlıyorsunuz ve burada tabii tecrübenin ne kadar önemli olduğunu da Bu konuda anlıyoruz, değil oldukça mi? önemli tabii ki. Peki tedavi teknoloji nedenli kullanılıyor? Neler yapılıyor teknolojik olarak? Tabii şöyle, şimdi bir kere artık günümüzde eskiden olmayan işte kateterler mevcut, lazer teknolojisi mevcut veya radyo frekans, bu konuda işte 10 yıllık bir mazisi var. Aslında söylediğimin 10-15 yıllık bir mazisi var. Artık bu yöntemler konusunda tecrübeler de arttı. İleriki dönem çalışmaların sonuçları da belli. Hani işte hasta mesela şimdi bugün çıkmış bir yöntem değil aslında. Teknoloji ilerledi, lazer kateteri çıktı. Biz bunları kullanıyoruz. Lazerle tedavi yapıyoruz. Ya da radyo frekans kateteriyle tedavi yapıyoruz. Ya da siyanoakrilat embolizasyonu yapıyoruz. Gene özel bir kateteri var. Bunun sonuçlarını da görüyoruz artık. Çünkü yeterli bir sürede oluştu hastayı izlemek açısından. Ne kadarı nüksediyor, hastaya ne kadar fayda sağlıyor, ne kadar memnun oluyor en önemlisi hasta, bu şikayetleri ne kadar geçiyor. Bu tabii ki yani bunu artık çok net değerlendirip ona göre biz de kendimize yön verebiliyoruz. Şimdi tedavide siyanoakrilat dediğiniz o glue tedavisi Evet, aslında bir aynen anlamda. Bu sık kullandığınız bir şey. Neredeyse hastalarınızın çoğunluğuna bunu yapıyorsunuz. Doğrudur, evet. Peki buna karşı bir alerji var mı? Birinci sorun bu. İkincisi, herhangi bir komplikasyonu, yan etkisi gibi durumlarla karşılaşıyor musunuz? Tabii hemen anlatayım. Yaklaşık 15.000 tane hastamıza siyanoakrilat embolizasyonu yapmışız. Siyanoakrilat dediğimiz aslında Japon yapıştırıcısı. Bildiğimiz Japon yapıştırıcısının kendisi. Evet. Tabii bunun da mazisi var. Amerika'da eskiden kovayla getiriyorlarmış vesaire. Şimdi oralardan buralara geldi işler. Şimdi siyanoakrilat embolizasyonu, damar embolizasyonu dolaşıma girmiyor bir kere, bu siyanoakrilat dediğimiz. Yani glue, yani yapıştırıcı, damar yapıştırıcı madde bir kere dolaşıma katılmıyor. Kanla temas ettiği anda orada bir polimerizasyon oluyor. Yani orada katılaşıyor ve damarı yapıştırıyor anında. Yani saniyeler içinde, öyle söyleyeyim. Dolaşıma girmediği için herhangi bir alerjik durum söz konusu olamaz. Yani sistemik bir alerji söz konusu olamaz. Yalnız şöyle bir şununla oldukça sık karşılaşıyoruz. Kendi hastalarımdan da örnek vereyim. İşlem sonrasında bazı hastalarda tromboflebit, yani aslında steril bir damar inflamasyonudur. İlla enfeksiyon olacak diye bir şey yok. Çünkü baktığımızda yazarız internete, tromboflebit dediğimizde damar enfeksiyonu şu bu gelir. Damar enfeksiyonu da kendi içinde aslında bir inflamasyondur. Steril olabilir, olmayabilir. Bu genellikle steril bir damar inflamasyonudur. Yani o damar yapıştığında o damarın bu tedaviye verdiği bir yanıttır. Gürültülü bir yanıt olabiliyor bazen. O hastalar kızarıklık, ağrı, sertleşme hissedebiliyorlar tedavi bölgesinde. O damar hattında özellikle. Bu da tamamen iyi huylu bir durum. Kendiliğinden geçiyor. Sadece ağrı kesici kullanmaları gerekiyor hastaların. Yaklaşık 3-5 gün içinde, bir hafta içinde diyelim, tamamen aslında geçebiliyor. Yani biz böyle bir sorunla karşılaştığımızda aslında bir sorun olmadığını, bunun tabii, normal bir süreç olduğunu tabii ki, aynen. bileceğiz. Hareket eden hastalarda özellikle çok, yani bazı hastalar mobil olamıyor, işte çok yaşlı olabiliyor, çok rahat hareket edemiyor. Özellikle genç hastalarda, hareket sorunu olmayan, işte spor, egzersiz yapan hastalarda çok daha hızlı iyileşiyor bu. Peki bu tedavi yaptığınız hastalarda, şimdi tedavi görünen damarları ya da ultrason eşliğinde baktığınız damarları tıkadınız. Evet. Sonrasında bir nüks olabiliyor mu? Yani onun çevresindeki damarlarda bir büyüme olabiliyor mu? Ya da daha distal dediğimiz, yani daha uzak damarlarda herhangi bir şişkinliğe ya da variköz yapıların oluşmasına sebep oluyor mu? Tabii şöyle izah edeyim. Eskiden ameliyatla yaptığımız zaman bu işi nüks çok daha fazlaydı. Çünkü ultrason yok. Sadece görerek insizyon yapıyorduk ve gördüğümüz, yani insizyon dediğim cildin kesilmesi ve o damarın, cerrahın göreceği şekilde meydana çıkması. Onu görüyorduk. Sadece onu alıyorduk, onu yok ediyorduk. Çünkü hastalığın ondan kaynaklandığını düşünüyorduk. Şimdi artık
görerek, yani ultrason eşliğinde Doppler'le görerek baktığımız zaman etrafındaki nüks edebilecek, etrafında kaçak olan damarları da görüyoruz. Ona göre müdahale edebiliyoruz. Onları da yok edebiliyoruz. Ortalama 7 yıl içinde bir hani varis tedavisi olmuş bir hastanın 7 yıl içinde tekrar bize nüksle gelme olasılığı %10. Yani ben sizi tedavi ettim. 7 yıl sonra 10 kişiden, yani 10 kişisiniz, tedavi ettim sizi. 7 yıl sonra biriniz muhtemelen nüksle bana geri geleceksiniz. Nüks tedavi ettiğimiz damardan olmuyor genellikle. Tedavi ettiğimiz, yapıştırdığımız, yok ettiğimiz damar zaten orada definitif. O artık orada yapışmış oluyor. Nüks sizin de söylediğiniz gibi başka bir sistemden. Orada bazen görülemeyebiliyor, gözden kaçabiliyor veya görülemeyecek kadar küçük bir sistem orada yavaş yavaş orada kaçak meydana gelip genişleyebiliyor. Aynı nasıl cildinizde küçük kılcal damarlar hani yıllar içinde nasıl genişliyorsa aynı şey aslında bacağınızın içindeki damarlar için de geçerli. Nüks olayı bu şekilde. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Ben teşekkür ederiz. ederim. Efendim, kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan bizlerleydi. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.